Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak dün malumunuz çok önemli bir test gerçekleştirdik. Kızıl Elmamız hem Murat AESA radarı, devamında da Gökdoğan hava füzemizi kuşanarak F-16'ya sanal ortamda 30 mil, yaklaşık 48 kilometreden radar kilidi atmıştı. Tabi bu gelişmenin Yunan basınına da bir yansıması oldu elbet. Hep birlikte bugün ilk olarak Yunan basını dünkü Kızıl Elma testi hakkında neler yazıp çizmiş, bu test hakkında nasıl önlemler almayı düşünüyorlarmış, onlara göz atacağız. Detaylar bir karşımıza gelsin. Dün Kızıl Elmamızın Aselsan üretimi milli AESA radarımız Murat'la ve Gökdoğan füzeleriyle yapmış olduğu uçuşta F-16'ya sanal ortamda kilit atması Yunan basınında büyük bir endişeyle karşılandı. Yunan medyası diyordu ki Türkler Kızıl Elma'dan F-16'ya füze simülasyonu gerçekleştirdi. Acilen ilave Rafael ve İsrail'den ikinci el F-35 satın alınmalı diyorlardı. Haberin detaylarına indiğimizde Türkler yerli savunma sanayisinin koordineli çabalarıyla Kızıl Elma, Bayraktar TB3, Anka ve İngiltere, Katar, Umman'dan Eurofighter savaş uçakları satın alarak ve ABD'den F-35, F-16 Viper savaş uçakları almaya çabalayarak Ege ve Doğu Akdeniz'deki hava dengelerini aleyhimize çevirmeye çalışıyor. Yunanistan, Türkiye'nin bizim aleyhimize hava üstünlüğü elde etmesine hiçbir şekilde izin vermemeli. Bizim görüşümüze göre ilave Rafael savaş uçakları satın almayı derhal değerlendirmeli ve İsrail'den en az 6 adet ikinci el F-35 satın almak için ABD'den onay istemeli diye Yunan basınından Pentapost.com haberini sonlandırmıştı. Şimdi devamında hani dedim ya, Yunanlılar Türkler Kızıl Elma ile F-16'ya radar kilidi attı. Biz ne yapacağız? Gideceğiz işte ikinci el F-35 alacağız. Kimden? İsrail'den diye yazıp çiziyorlar ya. Kıymetli dostlar, gariptir. Dün de İsrail Başbakanı'ndan tam da Türkiye'ye satılması planlanan F-35'lere ilişkin dikkat çekici açıklamalar gelmişti. Netanyahu diyordu ki işte ben geçtiğimiz günlerde bileceğiniz üzere Trump dedi ya, işte Suudilere F-35'i vereceğim. Biz iyi anlaşıyoruz. Hatta bölgedeki en büyük NATO'dan sonraki müttefiğimiz Suudi Arabistan diye falan hani parayı gördü ya Trump. Baya övgülerde de bulunmuştu. İşte İsrail Başbakan Netanyahu demişti ki Suudilere bile biz diyor işte alt teknoloji F-35 verilsin. Tamam hadi bunu kabul ettik. Normalde hiç istemezdik de Türkiye diyor Suudi Arabistan'dan çok farklı. Türklerle bu mevzuyu 2 ile çarpmamız gerekir. Yani biz Suudilerle şu an bir ihtilaf veyahut da bir çatışma halinde değiliz ama Türklerle durum böyle değil. Türklerle gün be gün artan bir gerilim var ve Türklerle ihtilaf halindeyiz. Bundan dolayı hiçbir şekilde F-35'lerin Türkiye'ye verilmesini istemiyoruz. Bu açık bir şekilde Orta Doğu'da dengeleri bozar diyordu hava üstünlüğü konusunda. Kıymetli dostlar, F-35'lere valla bu gidişatla bizim önümüzdeki süreçlerde yavaş yavaş ihtiyacımız giderek azalacak. Yani zaten ben size şunu diyeyim. Bu mevzu uzadı mı? F-35'ler bize ne zamana kadar lazım? Örnek veriyorum. Hadi 10 yıla kadar lazım olsun. Şu Kızıl Elma'nın testlerini izledikten sonra lütfen kalbinizle cevap verin. 10 yıl sonra F-35 ile Kızıl Elma karşı karşıya geldiğinde Kızıl Elma'nın neler yapabileceğini az buçuk hayal edebiliyorsunuz değil mi? Yani süreç uzadıkça, Türkiye'ye F-35'ler verilmedikçe Netanyahu'nun açıklamalarının hiçbir kıymeti yok. Anladınız mı demek istediğimi? Yani F-35'ler kısa bir dönem içerisinde Türkiye'ye verilirse tamam eyvallah alırız dedik biz. Ama ve lakin onda da görmüş olacağınız üzere İsraillerin bir kösteklik durumu var. Yani engel olmaya çalışıyorlar. Kendileri bilirler. Bizim Kızıl Elmamızın testlerine karışan neden yok. İsrail şunu diyebiliyor mu? Türklerin Kızıl Elma testleri dursun, Türkler Kızıl Elma'ya sahip olamasın. Yok. Allah izin verirse bu yıl içerisinde hemen Türk Hava Kuvvetleri Kızıl Elma'dan kaç tane istiyor? 5 tane mi istiyor? Hemen Baykar fabrikaları harıl harıl çalışacak. 5 tane Kızıl Elma teslim edilecek. 10 tane mi istedi? Ona göre bir fabrika yapılır. 20 tane mi istedi? Ona göre bir fabrika yapılır. Anladınız mı? Kimseden onaya gerek yok. Kızıl Elma bu denli ciddi ve gerçekten de dünyada dengeleri değiştirecek bir hava platformu olacak. F-35'lerin de az bir ömrü kaldı. 10 sene sonra az buçuk ben olabilecekleri tahmin ediyorum. Yani az sabır. Şimdi evet, Türk havacılığı gerçekten de her gün destan üzerine destan yazıyor. Gerek hava savunma sistemlerinde gerekse de zaten insan hava araçlarımızın uçuşları noktasında her gün sizlere çok önemli müjdeler veriyorum. Fakat denizcilik anlamında da çok kritik, dışarıya bağımlı olduğumuz ihtiyaçlar
peyderpey kapatılmaya devam ediyor. Hatta zaten bu mevzuda Yunan basınına bizzat yansıyor. Mesela Yunan basınından Katimerini diyordu ki dün, Türkiye batılı tedarikçilerden uzaklaşıp bağımsız olma yolunda adımlar atıyor diyordu. Dün hatırlayacağınız üzere makine ve kimya endüstrisinin üretmiş olduğu 127 milimetrelik deniz topunun namlusu TCG Fatih Fırkateyn'inde nokta atışı test edilmişti ve ayrıca bu deniz topunun TF-2000 muhrip programında kullanılması planlanıyordu. Yani TF-2000 yüzer hava savunma sistemimizde aslında TCG Anadolu'yu koruyacak sistemde aslında. Velhasıl kelam teker teker eksiklerimizi, açıklarımızı kapatıyoruz. Tabii özellikle denizcilik anlamında havaya göre çok daha iyi bir pozisyondayız dışa bağımlılık konusunda. Onu da belirteyim son olarak. Hep birlikte bir yine Yunanistan'dan ayrılmayaraktan hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Ukrayna arasında insansız deniz araçları üretimi, işte teknoloji paylaşımını içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Hatırladınız değil mi? Tabii doğal olarak bu imzalanan anlaşmaya Moskova'nın tepkisi gecikmemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamasında Rusya bunu not etti. Yunanistan'a gereken cevap verilecektir diyordu. Normal şartlarda bu olayın kahramanı kim? Yunanistan, Ukrayna, Rusya değil mi? İşte bir de Türkiye'yi eklediler. Nasıl ekliyorlar mevzunun içine? Korkuyla ekliyorlar. Kısacası Yunanlılar tutuşmuşa benziyor tekrardan. Diyordu ki ProNews, Rusya ile diplomatik ilişkiler asla bu noktaya gelmemeliydi. Sebebi ise Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde Türkiye'nin 6 ay sonra Ege'de, hatta Doğu Akdeniz'de bir olay çıkarma ihtimali çok yüksek. Rusya ise böyle bir gelişmeyi durdurmak için parmağını bile kıpırdatmayacak bundan sonra. Amerikalıların, hele ki Avrupalıların bizi korumak için acele edeceğini düşünen herkes kendini kandırıyor. Şu anda İngiltere, Fransa ve Almanya Türkiye'nin Ege'de hava dengesini yeniden sağlaması için ihtiyaç duyduğu silah sistemlerini vermeye hazır durumda. Yunan hükümetinin Moskova'ya verdiği cevap oldukça sert ve gürültülü oldu. Peki Türkiye'ye yönelik beyanatlarda niye hep tam tersi oluyor? Sessiz ve temkinli. Çünkü Rusya söz konusu olduğunda arkasında destek olduğuna inanıyor Yunanistan. Konu Türkiye olduğunda ise Ankara'yı öfkelendirmekten korkuyorlar diye Yunan hükümetini eleştirmişti. Henry diyor ki işte mevzu Rusya olunca aslan kesiliyorsunuz, kükrüyorsunuz. Niye? İşte arkada Avrupa, Amerika var ya, ama Türkiye olunca sesiniz hiç çıkmıyor. Halbuki diyor siz diyor salaklık yapıyorsunuz. Yarın bir gün diyor Türkiye ile bir gerilim yaşadığımızda Ruslarla papaz olduktan sonra hiçbir anlamı yok diyor. Avrupalılar, Amerikalılar Türkiye ile karşı karşıya gelsek diyor Yunanistan olarak bizi savunmazlar, aksine Türkiye'ye destek verirler diyor. Trump'la Erdoğan ilişkileri zaten ortada diyor. Biz bu desteği nasıl yıkardık diyor. Rusya ile dengeli bir siyaset güderek, ama biz onu da beceremedik diyor Yunanlılar ve bu şekilde hükümetlerini eleştiriyorlardı. Ama yazdığı çizdiği şeylerde haklılık payları da var, onu belirteyim. Devamında tabii bu haberle birlikte şöyle de bir soru eminim ki bazılarınızın aklında uyanmıştır diyebilirsiniz. Kaan, Ukrayna ne yapıyor? İşte Yunanistan'a insansız deniz aracı teknolojisi mi verecek? Kıymetli dostlar, yani bu işler böyle, şaşırmamak gerek. Hani mesela dünkü Kızıl Elma'nın uçuş görüntülerini hepimiz izledik ya. Kızıl Elma ne ile uçtu? Kızıl Elma Ukrayna motoruyla uçtu. Anladınız mı? Yani aslında mevzulara bütünsel olarak yaklaştığınızda bu zaten ülkeler arasında olan bir durum. Ukraynalılar Yunanistan'a destek verdi. Yunanistan Türkiye'nin düşmanı. Biz Rusya ile işbirliği yapmıyor muyuz? Rusya ile yaptığımız her işbirliği Ukrayna tarafından yanlış algılanmaz mı? Algılanmaz mı? Nasıl algılanır hem de yani? Adamlar savaşta şu an bizzat olarak. Ama onlar mevzuya duygusal yaklaşmıyorsa biz de yaklaşmayız. Bunlar aslında doğal şeyler. Bugün son olarak çok dikkat çekici, açıkçası görünce de pek şaşırmadığım bir haber uzanacağız. Şimdi Dubai'de ne var şu günlerde? Air Show gerçekleştiriliyor değil mi? İşte bir havacılık fuarı, gösteri uçuşları falan filan yapılıyordu. Çok değil, bundan yaklaşık 2-3 gün önce sosyal medyada görmüşsünüzdür. Hintlilerin Tejas savaş uçağı durduğu yerde kendi kendine yakıt veyahut da altından yağ sızdırıyordu ve hatta görevliler yağ boşa gitmesin, yakıt boşa gitmesin diye, aynı böyle sanki sanayiye gittiğinizde veyahut da kartel yırtıldığında Allah esirgesin altına bir şey koyarsınız ya, aynı o şekilde altına böyle kaplar koymuşlardı. Bugüne geldiğimizde yakıt veyahut da yağ sızdıran Tejas herkesin gözü önünde düştü ve pilot da ölmüştü. Yani kıymetli dostlar, görüntüler şu an karşınızda. Belki de bir ülkenin başına gelebilecek, hani savunma sanayisi pazarında havacılık anlamında başına gelebilecek en kötü olay yaşanmış oldu. Sormak istiyorum, bu vakitten sonra bu Tejas savaş uçağını kim alır Hindistan'dan? Ben diyeyim, Afrika ülkeleri bile akıllandı, almaz yani. Bu işlerde kıymetli dostlar öyle kedilerde olduğu gibi 9 canınız falan yok. Tek bir canınız var. Yani hele ki gösteri uçuşuna böyle bir hatayla uçak düştüyse o mevzu toparlanmaz. Yani bundan dolayı Milli Muharip Uçak Kaan niye uçmuyor? Nerede 3. uçuş? Nerede 4. uçuş diyenler var ya.
Allah esirgesin. Her şeyden önemli zaten yani pilotumuz var. Pilotumuzun bir hayati riski var mevzuda, anladınız mı? Uçuş hazır değilse o uçak daha uçmaz. Mevzulara bu şekilde yaklaşmak lazım. Kendi İsmail Demir demiyor muydu daha öncesinde? İnsan sistem bozsa sıkıntı yok. Her gün uçuralım. Düşerse düşsün. Anladınız mı? Ama söz konusu pilotumuz olunca bu şekilde eğer dikkate almazsanız, bu gelişmeleri ciddiye almazsanız ahanda böyle dünyanın göz önünde havacılık fuarında rezil kepaze olursunuz. Dikkat çekici bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.